Hocam Şarkışla'ya geldik. Hoş geldiniz. Harikulade bir konaktayız sayenizde. Estağfurullah. Nasılsınız, iyi misiniz? Hamdolsun, çok şükür, elhamdülillah. Valla yol boyu sohbet ettik. Evet. Bizi Şarkışla'ya hocamız aldı. Sivas'tan getirdi, merkezden. Yol boyu sohbetler yaptık. Valla sizinle ilgili ben çok şey öğrenmek istiyorum. Çok güzel bir muayyer kürdi ezanınızla tanıştık sizle. Eyvallah. Şarkışla'ya ne kadar zaman önce geldiniz? Burada ne zamandır yaşıyorsunuz? Şarkışla'da yaklaşık 2 yıl oldu. 2 yıl. Tabii 2 yıl, hatta biraz geçti. Ondan önce? Ondan önce bir Kayseri Akkışla serüvenim oldu. Hı hı. Ondan önce İstanbul, ondan önce Arnavutluk, ondan önce Mısır, yine Şimdi İstanbul falan. Kaç Bayağı yaşında bir şey. olduğunu tahmin edemezsiniz ama sanarsınız ki şu anda böyle bu kadar yer gezdikten sonra muhtemelen hani bir artık 40'lar falan gelmiştir. Kaç yaşındasınız 30. hocam? 30 yaşında. Evet. Yani bu genç yaşta bayağı tecrübeniz olmuş hocam. Hem Mısır'a gidip Arnavutluğa gidip sonra Şarkışla'ya, buraya birçok yer gezmişsiniz. Hı. Size ne katkılar oldu bunların? Bunun açıkçası en büyük sebebi biraz merak. Yani merak olunca insan hayatın içine birçok şey sığdırmaya çalışıyor. Tıpkı bizim bir gün içerisinde 5 vakti sığdırdığımız gibi. Bizim serüvenimiz açıkçası hani merakla başladı. Yolda da sizle konuştuğumuz üzere yani aşk olmadan meşk olmuyor. Bir aşkla çıktık bu yola. Hamdolsun hala öğrenmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi siz farklı makamlarda ezanlar deniyorsunuz. Uğraşıyorsunuz ve çok da başarılısınız hocam. Yani orijinal kayıtlarınız var. Biraz önce Köln'de okuduğunuz ezanı dinledik. Dinleyin siz de arkadaşlar. Sesinizi farklı genişliklerde kullanıyorsunuz. Hiç ses eğitimi aldınız mı? Tabii. Öyle mi? Tabii. Nasıl eğitimler aldınız bununla ilgili? Sesle alakalı ilk makam çalışmalarım şeyde oldu. Antep'te şu anda da hali hazırda Antep Merkez Camisi'nin İmam Hatibi vardı, Husrev Hoca. Çok kaliteli bir sesi vardı. Sağ olsun işte Van'dan o çocukluk yaşlarımızda otobüse atlayıp, Vanlısınız tabii bu arada. Vanlıyım bu arada. Babam sağ olsun bizim eğitimimizde çok ilgilendi. Alıyorduk valizimizi, bize rota çiziliyordu. Antep'te şöyle bir hoca var, git dizin dibine otur. O hocamız da, cami çok büyüktü. Caminin ortasına beni dikerdi. Cami her tarafını kapatırdı, bütün kapılarını. Evet. Caminin üst taraflarında gezerdi. Beni caminin ortasına bağırttırırdı. Sesini buradan duyacağım diyordu. Öyle bağırtıra önce bir ilginç. sesi açma şey yapıyordu. Tekniği geliştirmemi sağlıyordu. Böyle 3-4 gün bir ses gidiyordu tabii. Kısılıyordu. Tabii ısınıyordu. Isındıkça açıyordu. Tabii bunu belli periyotlarla. Mesela sabah kalkma saatim belli, yapacağım egzersizler belli. Bir program var. Tabii yani. belli bir Tesadüfen program bir var şey tabii yapmıyor. ki. Sabah kalkar kalkmaz direkt hemen dışarıdaki havayı, önce işte kafayı öne eğmek suretiyle bir namazdaki rükû pozisyonu düşünün. Evet. O pozisyonda nefesinizi tutup sonra burnunuzdan nefes alarak şöyle kıyama kalkmak. Ondan sonra o nefesi içinizde tuttuğunuz zaman ciğerleriniz de gelişmiş oluyor. Hem bir yandan diyafram, bir yandan nefes, işte bu şekilde egzersizlerle ilk makamla tanışmam o hocamızla başladı. Sonrasında Mısır'da çok kıymetli hocalardan eğitim alma fırsatı yakaladık. İşte çok kıymetli hocaların peşinden koştuk. Onları dinleyerek birçok şeyde istifadelerde bulunduk. Onun dışında işte İstanbul'da sizin de bildiğiniz Ahmet Şahin hocam var. Ondan biraz böyle ezan üzerine makamsal olarak bazı eğitimler aldık. Tabii nota, solfej, nazariyatla bunları gösterdi. Solfej nota biliyor musunuz? İşte biraz, çok Biraz biliyorsunuz. biraz biliyorum. Harikulade. O şekilde. Şimdi konuşurken şey dediniz hocam. Farklı tavırlardan bahsettiniz. İşte Evet. hani İstanbul tavrı, buranın tavrı, işte Evet. Arap tavrı. Bu farkları ne oluyor? Ben Tam olarak. yani Mısır serüvenimin öncesine kadar hep Türk tavrıyla yetiştim. Bunun işte en büyük katkısı da işte sanat müziği oldu. Sanat müziği çok dinlemekle oradaki aldığımız şeyler biraz da yansıyor, ezana yansıyor. Ezana yansıyor. Araplarda çok farklı bir yapı var. Onlar genelde hocam malumunuzdur ki gırtlağı kullanıyorlar. Yani hançeri çok iyi kullanıyorlar. Sesi de çok iyi dolaştırıyorlar. Ağzı içerisinde ve gırtlak seviyesinde çok iyi dolaştırıyorlar. Kafa sesini de çok iyi kullanıyorlar. Öyle bir geçiş oldu. Yani orayı da keşfetme şansımız oldu. Yani Türkler mesela, yani bizim Türkiye'de tavır yapıldığı zaman genelde name üzerine yürüyor ve ağızdan yapılıyor. Siz daha iyi bilirsiniz mesela.
aynısını, yani bu sabah makamındaki bu örneği aynısını Araplarda daha farklı duyarsınız. Nasıl mesela? Böyle tericide tere satmak gibi bir şey oluyor. Hakkınızı Hayır, helal edin estağfurullah. karşınızda da. Şu an bizi izleyen herkes merakla bekliyordur. Önemli Estağfurullah. olan benim bilip bilmemem değil. Eyvallah. Herkesin istifade etmesi bu fikirlerinizden. Özellikle Kahire'de, yani Araplarda da genelde bu işi gırtlaktan yapıyorlar. Bu yapacağım. Mesela Türklerde aa, bak dikkat ettiğiniz zaman ağız içerisinde yapılıyor. Ama Araplarda mesela tonlamalar bile hep gırtlaktan yapılıyor. Birbirinden ayıran özellikler, en belirgin özellikleri bunlar. Mutasem El-Asari'ye de sormuştum. Evet. Çok name var Hı hı. ama ağzı neredeyse hiç açılmıyor. Evet. Tamamen kapalı ağızda bunları yapmayı öğrenmişler. Bizim stilimiz biraz daha farklı. Dikkat ettiyseniz o da gırtlaktan yapıyordu. Mesela Evet, bütün tamamen yaptığı bütün gırtlak. namelerini gırtlaktan Aynen. yapıyor. Aynen. Hançeri geliştirmiş biraz da. Aynen. Sizce peki Onun ikisini üzerine göre. birbiriyle kıyaslasanız olumlu olumsuz artı eksi ne yönler görürsünüz? Ya biri birine üstün Bana- demek istemiyorum ama farklı şeyleri neler? Sese yansıyan. Bana kalırsa ki benim kendimde de uyguladığım, şu son zamanlarda özellikle üzerine gittiğim bir şey var. İkisini mecz etme. Yani hem gırtlağı, Karıştırma. evet, hem gırtlağı hem de ağzın içerisini genizle beraber, kafa sesiyle beraber harmanlayıp ortaya daha farklı bir şey çıkarma. Ben özellikle şu son zamanlarda dikkat ettim. Çok iyi okuyucular bunu yapıyor. Yani her iki tarafta da dinleniyor. Yani Türkiye'deki insan da dinlediği zaman ya bu bize çok yabancı değil diyor. Arap da dinlediği zaman ondan ayrı bir şey alıyor. Ama bakıyor kendisine ait de bir şey değil. Arap bunu dinlediği zaman Türk de dinliyor. Bana ait değil ama benden bir şeyler fısıldıyor bana. Ama güzel bir kelime geçti. Dinlenme diye bir şey geçti. Evet. O stil dinlendiriyor mu? Tabii ki. Tabii mesela o malum analizini yaptığınız ezanda bir şey vardı. Hani orada biraz yüksek perdelerden Evet. o gün arkadaşların şeyiyle, Evet tabii onun hikayesini coşkusuyla, dinleyeceğim evet, sizden. onun coşkusuyla Dinlemek biraz yüksek perdelerden Aha. okuduk. Ama tamamen işte o dediğimiz kafa sesini attığımız zaman ya da işte ağız içinde sesi dolaştırdığımız zaman biraz daha rahat oluyor. Yani çıkması. Dinlendirme bölgesine geçiyorsunuz. Tabii. Genel olarak ama biz böyle çok o dinlenmeli ezan okumuyoruz. Yani öyle diye anlatayım. Aslında falset kullanımı yani Evet. kafa sesinin içindeki o falsetleri kullanarak dinlenmeli değil de hep tam ses hep güçlü sürekli okutan tavırdayız aslında. Ama siz diyorsunuz ki bir karışım kullanılabilir. Yani şöyle hani bir aa diye bağırmak var, bir de aa diye bağırmak var. Yani bunu ikisini harmanladığınız zaman Başka rahatlayabiliyorsunuz. bir şeye Mesela ulaşıyorsunuz. Araplar, bizde mesela Kur'an-ı Kerim tilavetleri bir programda aşağı yukarı 10-15 dakikayı falan geçmiyor. Televizyon programlarında biraz daha aşağı iniyor. Ama Araplarda 45 dakika, 1 saat, 2 saat, 3 saat boyunca yüksek performansla Kur'an-ı Kerim okuyabiliyorlar. Bunun da en temel etkisi bir kere tabii olarak Allah-u Teala'nın onlara vermiş olduğu bir gırtlak yapısı var. Ve bunu çok iyi kullanıyorlar. Aradaki dinlenmeleri çok iyi yapıyorlar. Ses belli bir kıvama geldikten sonra sonradan kafa sesiyle bunu birleştirip o şekilde işte tizleri ya da yapacakları meyanları ona göre yapıyorlar. Gerçekten bu uzun araştırma gerektiren bir konu. Tabii. Zaten. Böyle yüzeysel olarak konuşuyoruz ama. Biraz da tecrübe gerektiriyor. Tecrübe Hani gerektiriyor. sadece kitaplardan okuyarak da bazı şeyler elde edilmiyor. Yani bizzat orada olmanız, o ses kayıt cihazlarıyla hocaların peşinde dolaşmanız, bizzat gözünüzle müşahede etmeniz gerekiyor ki bu tecrübeyi elde edebilmek için. Evet, orijinal. Neler dinliyorsunuz? Bugüne kadar neler dinlediniz? Hangi tarzlarda şeyler dinliyorsunuz? Buradan da şuna bağlayacağım. Şimdi en çok kanalda sorulan sorulardan biri, hocam işte ben makamlı ezan tam okuyamıyorum. Yani çok detone oluyorum. Yani bu makamı bir türlü oturtamıyorum. Yani gerçekten farklı makamlarda ezan okumak için neler gerekli sizce? Nacizane benim kendi yani hayat felsefemde şöyle ikiye ayırdığım bölüm var. Birincisi, sadece kendim için dinlediğim, bana duygu olarak bir şeyleri pompalayacak sesler. Birisi de dinlediğim zaman ne olduğuna bakılmaksızın dinlediğim zaman bana makamsal olarak, işte name olarak ya da farklı yerlerde farklı şeyler yapabilmenin ufkunu açabilecek sesler olarak. Makamsal olarak baktığın zaman sadece işe, bu işi profesyonel olarak, yani hakikaten Türkiye'de bir de hepsinin kendine göre kulvarı var. Yani siz sanat müziğiyle mesela Kur'an-ı Kerim okuyamazsınız. Biz buna, size de bu çok soru geliyordur. Hocam işte şarkı gibi okunuyor falan. Evet. Teganni dediğimiz olay yani nameli okumak, bu Kur'an için geçerli. Kur'an'da siz bunu yapamazsınız. Bunun hükmü olarak da caiz olmadığını ulema söylüyor. Ama siz bunu ezanda yapabilirsiniz. Bununla alakalı belli bir kısıtlama yok. Kasidede yapabilirsiniz. Naatlarda yapabilirsiniz. Dolayısıyla sanat müziğinin ezanda çok büyük bir etkisi var.
Kur'an-ı Kerim'deki etkisi de tamamen Kur'an'ın kendine özgü bir tavrı vardır. Evet. O tavrın dışına çıkamazsınız. O kalıplaşmış. O kalıplaşmıştır. Yani onun dışına biraz çıktığınız zaman bu sefer iş nameye dönüyor. Yani ufak bir örnek verebilir miyim? Tabii. Yani daha meselenin daha iyi anlaşılabilmesi için. Çok daha iyi olur. Bir ayet, onu nameli okuyup da okumamak arasındaki farkı sadece göstereceğim. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ. Bakın, sanat müziği gibi oldu. Doğru. Bunda yapılamaz işte. Ama Kur'an'ın kendine göre bir tavrı var. Öyle okuduğunuz zaman işte tamam diyorsunuz yani. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. İkisi birbirinden farklı. Kesinlikle. Birisinde çok fazla özeniyorsunuz. Bir şeylere böyle yuvarlaya okuyorsunuz. Birisinde daha sade, daha kendine göre bir ruh haliyle okuyorsunuz. Yani ikisinin arasındaki fark bu. Farklar bunlar. Ben dinlediğim zaman bu ikisini takip ediyorum. Yani makamsal olarak çok istifade ettiğim ya da sanat müziği olarak istifade edip de ezanlarda falan icra edebileceğim müzikler dinliyorum. Anlıyorum. Yani her ne olursa olsun aslında okuyucuların özellikle makamla ilgili çalışmalar yaparken Kur'an-ı Kerim okurken başka, tabii, ezan okurken başka bir yol izlemesi gerekiyor gibi. Hatta şöyle bir bilgi vereyim, belki malumatınız vardır. Çok usta Kur'an okuyucuları hiçbir zaman şarkı türkü dinlemezler. Tabii. Yani bunun amacı şu, olur da çok fazla kaparsam, çok fazla kulakta olur, o tarafa bir meyil olabilir korkusuyla. Bunu yapan çok usta okuyucular da var. Mesela Araplardan Mustafa İsmail diye adında bir zat var. O zamanda Ümmü Gülsüm denen bir şarkıcı bir kadın çok dinlemiş. Ve kadın. Ve ondan aldığı tavırları tam şarkı gibi olmaksızın Kur'an-ı Kerim'e entegre edebilmiş. Tabii. Yani o işin ruhunu bozmadan, Kur'an'ın ruhunu bozmadan yapabilmiş. Ama iş değil. İsmail Biçer'i bilirsiniz mesela. Evet. O mesela bu konuda çok hassas davranmış. Hocası Abdurrahman Gürses bu konuda kendisine özel şeyleri vardır. Nasihatleri vardır. O yüzden çok fazla o konuda çok fazla merak salmamıştır. Okuyabilir mi? Çok alasını okuyacak bir sese sahip. Ama bu konuda çok dikkatli olmuş. Şimdi ben arabada kayıt yaparken siz dediniz ki zamanında ben de çok kayıt yaptım böyle. Elde hocaların peşinde koşuyordum. Evet. Nasıl bir şey yaptınız? Neden yaptınız böyle bir şeyi? Ya gece 3 öğrenciyiz Mısır'da. İşte o zaman Muhammed Galveş diye bir zat var. Şu anda vefat etti, Allahu alem. Çok yaşlı da bir zat. Bunu ama biz eski kayıtlarını çok iyi biliriz. Gece 3'te bir yerde Kur'an okumaya geliyor. Gece 3'te ki Mısır'da Kur'an geceleri başlar yani. Böyle saat 2-3 gibi. Evet. Mescid-i Hüseyin diye bir yer var. Biz oraya kendi imkanlarımızla öğrenciler, arkadaşlar böyle doluşurduk arabalara. Peşinden giderdik şey yapmak için. Böyle biraz nemalanabilmek için. Böyle kayıt cihazlarla peşlerinden koşardık. Her gün bir camiye giderdik. Her gün işte şurada şu hoca var, şuna gidelim. Burada bu hoca var, buna gidelim. Hala bile yani İstanbul'a gittiğim zaman ya da Türkiye'nin farklı yerleri oranın böyle çok güzide hocaları varsa hiç görünmeden giderim arkasında otururum. Onu dinlerim. Telefonumda ses kaydını alırım. Onu böyle iyice bir harmanlarım. Alacağımı alırım. Sonra o kaydı silerim. O kaydı bir daha dinlemem. Mesela bir hoca vardı. Benim için o skaladır mesela. Onu yakaladığım zaman onu bırakırım artık bir köşeye. Yani böyle basamak basamak diye düşünün. Bu hocalara verilmeyen bir değer olarak düşünmeyin. Çünkü sonra tekrar döndüğüm zaman o hocaya daha önce harmanladığım şeyler bu sefer birbirine karışıyor. Yani hep onu kendi kafamda bir yerleştiriyorum. Yani bir şey yaptığım zaman burada şu hoca şunu yapmıştı şu ayette veya şöyle okumuştu böyle okumuştu diye. Bu şekilde böyle harmanlıya yani tabiri caizse depoluya gidiyorum. Ya özellikle gene ben o makam kısmına geri döneceğim biraz. Yetenekle çok alakası olduğunu düşünüyorum. Evet, yani tabii. Sadece makam hani çok dinleyerek, çok oturtarak değil de bir yerde de bir müzik kulağı bir şey gerekiyor yani. Tabii, yapacak bir şey yok bir noktadan sonra. Yetenek her yerde. Yani bu işte hele zaten dinle ilgili dini işlerin, cami içindeki bütün ibadetlerin yüzde kaçı sesle ve makamla? Evet. Sizce yani yüzde herhalde 80-90'ına yakını budur. Bana göre imamın süsü yani önce sesidir, sonra ilmidir. Müezzinin süsü ise tamamen sesidir.
Yani en büyük sermayemiz bu. Yani bu işte yetenek. Tabii. O zaman çok önemli. bilgi apayrı, onlar zaten tabii. olmazsa olmaz tabii, bir şey tabii. ama ses çok önemli. Teorik olarak bir şeyler elde edebilirsiniz ama Allah-u Tabii. Teala'nın size vermiş olduğu ses kapasitesi orası, en önemli şey orası. Hı hı. Şimdi bize gelip bazı hocalarımız ya da bazı kardeşlerimiz, hocam işte bu ses falan filan nasıl oldu bir şey falan. Diyorum ki yani ses Allah'a ait. Kelam, yani okuduğumuz şey de Allah'a ait. Nefesim de Allah'a ait. Şu bedenim de Allah'a ait. Dolayısıyla bana ait olan hiçbir şey yok ortada. Hı hı. Yani övünebileceğin, Hı. kendisiyle böyle efendim söyleyeyim şöyle şöyle bir sesim var diyebileceğin hiçbir şey yok. Dolayısıyla tamamen hepsi Allah'ın vergisi oluyor aslında. Tabii ki sesi terbiye edip edilmemesiyle alakalı da kişinin kendi şeyi de vardır. Üzerine gittiği şeyde müddetçe Allahü Teala da Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifinde yani bir kişi neyi isterse men talebe cedde vecede, kim bir şey hakiki anlamda isterse Allah ona dilediğini verir diyor. Yani ben eğer çok çalışarak ses üzerinde makamsal olarak çok çalışarak bir gayret sarf ediyorsam bazen Allah-u Teala hiç olmayan bir şey de bahşedebiliyor. Hı hı. Mesela benim şöyle söyleyeyim 14-15 yaşlarına kadar ses 1-1,5 oktav aralığındaydı. Başka bir şey yoktu yani. Hı hı. Ama ondan sonra çalışarak gayret ede benim bile hayret ettiğim, hamdolsun dediğim, Subhanallah dediğim Elhamdülillah Rabbimiz bir şey bahşetti. Ufuk bahşetti. Hı hı. Siz ama kendinizi bir yerde sınırlamıyorsunuz. Hayır. Yani artık diyorsunuz ki yani ben ileriki yaşlarımda da başka bir seviyeye gideceğim. Burada bu son değil benim için. Kendisini yeterli gören insan bence bitmiştir. Çünkü bu işin sonu yok. Yani öğrendikçe Hazreti Mevlana Hazretlerine soruyorlar. Efendim diyorlar işte sizin zamanınızda sizden daha ilmi yüce bir insan yok. Yani sizin asrınızda yaşayan sizden daha alim bir insan yok. Kendi ilminizi bize açıklayacak olursanız bunun nasıl bir misalle bize örneklendirirsiniz? Diyor ki evladım diyor. İlim bir okyanustur. Ben ise içerisinde sadece bir katreyim diyor. Yani okyanusu görmüş aslında. Bence en önemlisi bu. Bazen geçen mesela Mu'tasim bil Helaseli dediniz. Şu arada mesela çok dinliyorum. Çünkü gırtlak şeyleri falan çok iyi. Diyorum ki daha neler varmış diyorum. Siz de mesela çok gezdiniz. Hayat tecrübeniz çok fazla. Her gün farklı bir şey görüyorsunuz. Daha neler varmış diyorsunuz. Kesinlikle haklısınız. Şimdi şöyle sizin okuduğunuz ezanları ben gerçekten bir şekilde kayda almayı çok istiyorum. Siz burada Şarkışla'da hangi camide görevlisiniz? Şu an Ravza Camii'nde görev yapıyorum. Ravza Camii'desiniz. Evet. Ama daha önce Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde görevliydiniz. Orada kayıtlar yapmak çok isterim. Olur tabii ki. Memnuniyet veriyorum. Vaktiniz ve isteğiniz alırsa farklı makamlar olabilir. Bilindik klasik makamlar olabilir. Hı-hı. Sizin kullandığınız özel makamlar var mı? Kendiniz geliştirdiğiniz? Yani kendimi şu anda geliştirdim de ben açıkçası şu aralar geçki peşindeyim. Yani farklı geçkiler yapmaya çalışıyorum. Mesela Rast'tayken Hicaz arasından geçerken işte bir Hicazkar gösterip geçme ya da Nişabur geçkisi gösterip geçme bunları falan. Yapmak için nasıl çalışıyorsunuz? Ya bunları bizzat hocalarımıza meşk ettik. Onlardan öğrendik. Ondan sonra her gün yeni bir şey diyorum. Mesela atıyorum Kürdili Hicazkar adam okuyor bir şarkıyı. Onu aldıktan sonra okurken mesela diyelim Hicaz'ın içerisinde yüksek perdelerde onu nasıl yapabilirim? Bunu bizzat kendim 5 vakit ezanı okurken şey yapıyorum. Siz uygularken? Biz de tabii de uygularken keşfediyorum. Bulduktan sonra yani kafada belli bir yere oturtturduktan sonra o kalıcı oluyor artık. Birkaç defa da üzerine gittikten sonra oturuyor. O internette olan o benim de analiz yaptığım kayıt herhalde böyle bir deneme sırasında ortaya çıkan bir şey mi? Yok o daha önce vardı. Öyle mi? Tabii o daha önce vardı. Eski bir kayıt. Tabii pişmişti o. O hatta 2 yıl önceki bir kayıttı. Gerçekten. Tabii bir İstanbul-Ankara yolculuğu sırasında arkadaşlarım bizde çok olur hocam okul falan filan olay. Onun üzerine okuduğumuz bir ezandı. Güzel. Yani aslında bugüne kadar hiçbir böyle din işleriyle uğraşan birine sormadım ama hedefiniz nedir hocam? Hedefim. Gerçekten hedef önemlidir hayatta çünkü herkes için. Tabii. Yani eğer hedefiniz var mı? Yani şöyle bir duam vardır öyle söyleyeyim. Allah'ım diyor madem sen bana böyle bir nimet verdin herkese verdiğin gibi ve her nimetin kendi cinsinden madem bir şükrü vardır. Yani nasıl ki güzelliğin şükrü iffet ise nasıl ki ilmin karşılığı ya da bunun şükrünü eda edebilmek insanlara bir şeyler anlatmak ise benim sesimin de şükrü, zekatı artık buna ne dersiniz? Gelebileceğim en güzel noktaya gelip en iyi yerlere gelip hani bir imam olduğunuz zaman sadece camideki insanlara
faydanız dokunur. Hı hı. Bir müftü olduğunuz zaman ilçenize, işte bir kaymakam olduğunuz zaman bir ilçe, işte köyleriyle beraber vali, hani bunun yok. Sonu yok. Haddi zatımda benim de hani en iyi yerlere geldikten sonra mesela bir yerde YouTube'da bir kayıt yaparsınız. Buradaki YouTube'daki mecradaki insanlar sadece sizi takip eder. Ama bir televizyonda olduğunuz zaman milyonlar sizi takip eder. Hedefim buralar. Hı hı. Ses sağlığınıza nasıl bakıyorsunuz? Yani, hiç problem yaşadınız mı? Çok. Öyle mi? Yani benim sesim çok hassas mı? Hassas. Hı hı. Yani dikkat etmediğim zaman, tam aksi bir durumda aşırı dikkat ettiğim zaman da problem yaşıyorum. Tabii. İkisinde de var. Tabii vasat olmam gerektiğini iyi biliyorum. Soğuk, sıcak, bunlara çok dikkat ederim. Ondan Soğuğa sonra dikkat ediyorsunuz tabii. Ve şarkışta dikkat ettiyseniz bayağı bir giyinmiştim bu atkı falan. Altında başka çare yok. Evet. Ondan sonra genelde böyle bitki çayları tüketmeye gayret ediyorum. Uykuyu iyi almaya çalışıyorum. Kilonuza dikkat ediyorsunuz. Kilo çok dikkat ediyorum mesela. Arkadaşlar lütfen dikkat edin bu konuya. Kilo alır almaz hemen diyete başlıyorum. Kilo verdikten hemen sonra biraz daha yaparak, ama bazen işin ucunu kaçırabiliyorsunuz elinizde olmayan şeylerle. Bu kilo dediğim şeye çok dikkat ediyorum. Özellikle bizde hani ezanda çok uzun soluklu okumak, Kur'an-ı Kerim'de de uzun soluklu bir ayeti mesela çok uzun soluklu okumak güzeldir yani. Halavetlerindendir. Ondan dolayı kilon çok büyük bir var. Etkisi var. Ondan sonra bir de belki izleyenler ilk defa duymuş olacak. Çünkü başka bir yerde başka birisi keşfetmişti. Ben kimseye söylememiştim. O da anlat demişti. Günlük konuşmama çok dikkat ederim. Çok fazla konuşmama dikkat ederim. Ses tonum genelde bunu geçmez. Yani hiç evde bir diyelim canın sıkıldı bağırmam mesela. Ona da çok dikkat ederim. Çünkü hocamız bize derdi. Böyle ses bir kadife gibidir. Onu ne kadar törpülerseniz, üzerine ne kadar giderseniz o kadar erken yıpranır. O yüzden iktisatlı kullanmak gerekiyor. Konuşma sesi dahil. Az konuşuyorsunuz, dinlendiriyorsunuz. Evet. Bağırma ya kıssam bile evet. olabildiğince, çünkü burada sermayeniz burada. Evet. Hayatınız bununla geçiyor. Aynen. Sizlere tavsiyedir. Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Daha işimiz bitmedi. Bu başlangıç bölümüydü. Evet. Daha konuşulacak şey de bitmez. Evet. Hocamızı her zaman takip edin. Yaptığı çalışmaları takip edin. Bunlar çünkü sizin CD'leriniz de var. Yaptığınız albümler de var değil mi hocam? Musikiyle de içli dışıyız. Musikiyle de içli dışlısınız. Onlarla ilgili çalışmalarınız nasıl? Onlarla alakalı bugüne kadar yayınladığınız tabii. Kaç tane şarkı var? Ben açıkçası single üzerinden gidiyorum. Hı-hı. Yani 7-8 parça bir emek sarf etmektense bir tanenin üzerine çok fazla gidip bir de bilinçli bir şekilde yapıp hani öyle her önüme gelen eseri okumamak adına Hı-hı. bir eser kafamda canlanır, belli bir kıvama gelir, iyice pişer, ondan sonra insanlarla paylaşma gereksinimi duyarım. Meşk ortamlarında çok yetiştik. Bunun çok oldu. Faydası oldu bizim için. Yani oturmalarda İstanbul'daki meşk ortamları vesaire falan, Mısır'da çok olur bu. Böyle hatta böyle atışırsınız aşıklar gibi. Siz bir ayet okursunuz, o bir ayet okur. O Hicaz okur, siz rast gidersiniz. Siz rast okur, o sabah gider mesela falan. Bu atışmaların çok büyük faydası olur. Şu ana kadar 2 eserin klibiyle beraber yayınladık. Şu anda nasip olursa 1-1,5 aya kadar da yeni bir eserimizi inşallah kıymetli dostlarımızla paylaşmış olacağız. Harikulade. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi camiye geçiyoruz o zaman. Evet. Öyle mi? Burada da kayıt yapabilirdik ama ben istedim ki eğer imkan varsa orada yapalım. Akustiğiyle kaydedelim sizi. Biz de böyle kulağımızın pasası ilinsin, keyif yapalım. Şeref duyduk. Aynı şekilde. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hocam. Her zaman bekleriz. Eyvallah. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi gidiyoruz. Hadi.